Merhaba, şimdi de dereotlu peynirli kek yapacağız. Bunun için gereken malzemeleri sayıyorum. Gerekli malzemeler: 100 gram tereyağı, 3 adet yumurta, 1 demet dereotu, 200 gram beyaz peynir, 450 gram un, 15 gram yani 1,5 paket kabartma tozu, 20 gram tuz, 1 tutam karabiber, 300 gram ılık süt. Sütün neden ılık olması gerekiyor? Çünkü birazdan tereyağını eriteceğiz ve süt ve tereyağı bir araya geldiğinde yağı tekrar dondurmasın diye ılık bir halde tutuyoruz sütü. Şimdi öncelikle erimesi için tereyağını ocağa koyuyorum. Tereyağı bir yandan erirken ben de bir yandan peynirimi rendeleyeceğim ve dereotunu ince ince doğrayacağım. Şimdi öncelikle kuru malzemeleri birbiriyle karıştıracağım. Yani un, beyaz peynir, dereotu, kabartma tozu. Kabartma tozunu 1,5 paket koyacağım. Karabiber ve tuz. Tuzu 20 gram koyduk ama eğer tuzlu bir peynir kullanıyorsanız bunu 10 gramı, 15 gramı düşürebilirsiniz. Aklınızda olsun. Şimdi bu karışımı ben karıştırıyorum tahta kaşıkla. Yine aynı şekilde zeytinli kek de yapılıyor, tuzlu zeytinli kek. Onda da aynı bu şekilde un olan kısmın içerisine katılıp karıştırılıyor. Katı malzemelerin önce karıştırılmasının sebebi pişerken malzemelerin dibe çökmemesi için. Ve ben geldim. Dağhan da geldi. Gel Dağhancığım. Yardım etmek için sabırsızlanıyorum. Unun içerisine peynirler ve dereotu eşit bir şekilde dağılsın diye önce unla bunları karıştırıyoruz. Güzelce böyle alttan alacaksın. Üste koyacağım. Evet, yavaş Üstekine yavaş. de alta. Ben de o sırada şunları anlatayım. Bugün bayağı bir video çektik anne. Evet. Bu hafta sonu bayağı çalıştık. Evet. Bir tarafta da sıvı malzemeleri kendi içinde karıştıracağız. Onlar da erimiş tereyağı, ılık süt, Bugün sabah jöle sanatı yaptık. Aslında sabah değildi. Arasından 2 saat falan geçmişti. Evet. Jöle sanatına başladık.
Birkaç tanesi güzel oldu, birkaç tanesi kötü oldu. Çok iyi yapamadık. İlk denememizde yarın sabah birazcık daha yapacağız. Yedek yörelerde yapmıştık. Onların katılaşmasını bekliyoruz. Evet, hatta onlar orada. Gözükmüyor yazık ki ama olsun, oradalar. 3 tane kabımız var, yani iyi kullanmalıyız. Onları karıştıran ben olmak isterim de bu daha eğlenceli. Tamam. Bu kap biraz oynak ya, dikkat et. Şimdi ben ona yumurta da ekleyeceğim. Yumurtaları kırmak ister misin? Kırarım ama sonra da Tamam, karıştırırım. karıştır. Hem yumurta kırıp hem karıştırmak. Şunu bir alalım, sen rahat çalış. Heh. Zor kırılan çıktı. Neyse bu sefer... Evet, şunları içine atabilirsin. Aferin. Ama bu sefer iyi yaptım. Daha'nın en sevdiği şey malzemeleri çırpmak. Ve yumurta kırmak. Hep eğlenceli bulmuşum böyle. Aferin. Ve Al artık bakalım. çalışıyor elim. Al bunu çırp Ver ver. bakalım. Sen de tutarsın. Hızlı karıştırıyorum. Evet, adeta miksere koyduk. Mikseri 3. modda çalıştırıyoruz. Harikasın. Şimdi dursun bu işlem. Bu tamam. Bunu da işi bitenlerin arasına koyalım. Bunu bir dakikacık tutar mısın benim için? Tamam. Devrilmesin. Heh. Evet, bu gayet iyi. Tamam. Şimdi onu bunun içine dök bakalım. Oley! Ben karıştıracağım. Hı hı. Hafif azıcık oldu da neyse. Sonuçta Tamam, çok sen bunu iyi. karıştır şimdi tahta kaşıkla. Oley! Karıştırma. Ben de bu döküntülerimizi götüreyim. Ve bir de şurada. Daha karıştırırken ben de anlatayım. Kek kalıbını yağlayacağım şimdi. Oluşan karışım bunun içerisine dökeceğiz. Daha sonra şöyle kart gibi bir şeyle, bu hamur kazıyıcı var bende. Zeytinyağını daldırıp ortasından bir yarık açacağız. Üstüne kızarıp durması için. Ve fırını önceden 180 dereceye ayarlayacağız. Onu da ben halledeyim daha yaparken. Ne yapayım? Sen karıştırıyorsun, devam. Hayatta kaba yemekle olur ve bir de suyla. Suyu artık nasıl yaparız bilmiyorum ama yemek ellerim yoruldu da devamını sen yap. Kuzucuk yoruldu. Zaten çoğunu yapmış. Dibinde kalan az bir unlu kısım var. Onları da ıslak karışımla harmanladıktan sonra hazır. Ha bu arada o yaptığımız yörelerden aslında o kadar kötü değilmiş. Benim yaptığım iki renkli çok çirkin ama Hangisi? şimdi gösterebilirsin. Hangi iki? Ben şunu hiç beğenmedim Oo. ama şunu beğendim. Aynen o çok güzel olmuş. Şuna bak. Şunları da Dahan yaptı. Hı. Evet, İstersen çok güzel yakından olmuş. göster kendi yaptıklarını. Bir de annemin yaptığı büyüyü göstereceğim. Bu. Bir de bu. Gözükmüyor. Da böyle koy, öyle göster istersen. Tamam. Yalnız şu çok güzel gözüküyor. Evet ama onun fotoğrafını hiç güzel çekemedi. Fotoğraflarda böyle çıkmadı. Aa, Belki gün ışığında güzel çıkar. Onu da göster bakalım, çıkacak mı? Bazı şeyleri gün ışığı olmadan ne kadar uğraşsak da Bakın. güzel çekemiyoruz. annemin yaptı. İlk denememiz bunlar bizim. Hayatımızda ilk kez yapıyoruz bu işi. Oo, daha güzel gösterdin. Aferin sana. Bende de Ben iyi. hiç fotoğrafını çekememiştim onun. Fotoğrafını çekme bende. Çok güzel. Bunu yiyeceğim bu akşam. Ye bakalım.
Karışımımız hazır. Şunu koyalım. Şimdi bunu kek kalıbına koyuyorum. Bu arada videolarımızdaki görselliği arttırmaya gayret ediyoruz. Ocağımızın başında tıkışık ve çirkin çıktığını fark ettik. O yüzden buraya bir elektrikli ocak koyduk. Evet. Güzel bir tripod siparişi verdik. Hem yakın plan elimizi çekecek. Yarın veya yarından sonraki gün, yani salı gelebilir. Hı. Hem karşıdan bizi çekecek, daha kaliteli görüntüler elde edeceğiz. Bu da sizin daha iyi görmenizi sağlayacak. Ve yaptığımız yiyeceklerin güzel fotoğrafını çekmeyi bir türlü başaramıyorduk. Aslında bizdeki görüntüleri çok daha güzel. Size o kadar yansıtamıyoruz. Onları daha iyi yansıtabilmek için güzel bir beyaz fon aldık. Yani gittikçe kanalımız daha kaliteli, daha izlenir hale gelecek. Evet. Bunu zeytinyağına batırıyorum. Sonra kekimin ortasında hani hafif buradan bir açılsın, kabarmaya meyletsin ve zeytinyağının verdiği de kızarıklık olsun üzerinde diye. ...5-10 dakika bekledikten sonra kalıbımı 180 derecede ısıtıp fırınıma koyacağım. Fırında da yaklaşık 30 dakika kalacak. Kek çok iyi kabarmış durumda. Dereotlu kek için müthiş. Bu kadar kabarması beklenmeyen bir tarif. Dediğim gibi işin sırrı, 2 sırrı var. 1 değil 1,5 paket kabartma tozu koymak ve üzerini zeytinyağıyla ortadan hafif yarmak. Bu kabarmasını kolaylaştırıyor. Fırından çıkarttım. Kalıptan çıkartmak için de birazcık soğumasını bekliyorum, dağılmasın diye. Birazdan kalıptan da çıkaracağız ve son ürünü görmüş olacağız.